LGBT kısaltmasını az çok öğrenmiştik ama öyle kalmadı ki bir baktık Q harfi eklenmiş. Sonra I harfi, ardından A harfi ve ilaveten bir de artı işareti geldi sonuna. Oldu LGBTQIA artı. Şimdi sana bu harflerin tek tek anlamını, kimin hangi harfe uyduğunu anlatacağım. Nereden gelmişler, nereye giderler bir bir. Arkeologlara göre bilinen en eski gay, M.Ö. 2900-2500 civarlarında yaşamış. Bunu nasıl anlıyorlar? Yapılan kazılarda rastlanan erkek iskeleti ise yanında savaş ve av aletleri bulunurmuş. Öyle gömerlermiş. Adet kadınsa yanında süs eşyası, takı gibi kadınsı bir şeylerle gömülürmüş. Ve fakat şimdiki Çek Cumhuriyeti'nde yapılan kazılarda çıkan erkek iskeletinin yanında süs eşyaları ve takılar bulunmuş. Bu olsa olsa gay olur denmiş. Yaşadığı zaman nelerle karşılaştı bilinmez ama öldüğünde adamcağızın kimliğine hürmet edilmiş olsa gerek. Bu videomuzda yine birçok sorunun cevabını arayacağız. Gelsin LGBTQI+. Aslında çok eski zamanlarda cinsel kimlik konusu da karma karışık bir konu. Kimsenin kafasına taktığı bir kural yok. Bir nevi Game of Thrones durumu. Yok. Herkes her yerde. Sky is the limit. Tarihin sonraki dönemlerinde ise bu kuralsızlık hali sona ermiş. İşleri iyice bir disiplin olmuş. Kutsal kitapların ve hak dinlerinin yaygınlaşması ile eşcinsellik resmi olarak da yasaklanmış. Toplumun sadece kadın ve erkeklerden ibaret olduğu ve cinselliğin de sadece bu ikisi arasında olabileceği görüşü tam resmiyet kazanmış. Kadın, erkek ve babası sahih çocuktan oluşan aile, mülkiyet ve miras toplumun çekirdek yapısı haline gelmiş. Eşcinsellik yasaklarla yok olmamış tabii ama gizlenecek bir kimliğe dönüşmüş. Bir de saraylarda kapalı kapılar ardında bir eğlence biçimi. Bütün büyük imparatorluklarda bir saray alt cinsiyeti oluşmuş. İç oğlanı, oğlancılık gibi terimleri de hatırlarsın Osmanlı tarihinden. Çift kişilik bir ilişki gibi değil de tek yönlü bir eğlencelik gibi yer etmişler kafamızda. Böylece geçen yüzyıllar boyunca eşcinseller kendilerini gizleyerek yaşamış. Kenarda, köşede yarı gizli özel mekanlar yaratıp oralarda sosyalleşmeye çalışmışlar. Paralı ilişki de hep başlıca gelir kaynaklarından biri olarak var olmuş. Her an polis tehdidi ve toplum baskısı altında bol rüşvetli olarak. Özellikle Amerika'da 2. Dünya Savaşı sonrasında sert bir mücadele dönemi başlamış. Bir tarafta kamu baskısı, karşıda sosyalleşmeye çalışarak onlara direnen gayler ve destekçileri, öte tarafta devlet ve toplumun büyük çoğunluğu. We discovered that Americans consider homosexuality more harmful to society than adultery, abortion, or prostitution. Adı tarihe kara harflerle geçen McCarthy, solcularla birlikte eşcinselleri de hedefleyen cadı avları düzenlemiş. Orduda, poliste, kamu kurumlarında eşcinsel şüphesi duyulanlar işten çıkartılmış. Meşhur FBI'ın başlıca işlerinden biri eşcinsel avcılığı olmuş. Gizli polisler sokakta ve barda insanların eşcinsel olup olmadığını tespit etmeye çalışmışlar. Numaradan ilişki kurmaya çalışarak. Kuşku duyulanlar tutuklanmış, mekanlar kapatılmış. Bilim insanlarından da bu sürece destek verenler olmuş. Eşcinselliği sosyopatik kişilik bozukluğu, karşı cins korkusuna bağlı patolojik bir bozukluk diye niteleyen çalışmalar yayınlanmış. Eşcinselliğin bir tercih değil, bir yönelim olduğunu hiçbir zaman kabul etmemişler. 1969 yılına gelindiğinde gaylerin gidebildiği neredeyse tek bir bar kalmış New York'ta. Sonradan sadece gay tarihi değil, toplumsal tarihinde dönüm noktalarından birine ev sahipliği yapacak olan tek bir bar. Adı Stonewall Inn. Polisi rüşvete bağlayıp girişleri de çok sıkı kontrol ederek varlığını sürdürmektedir. 28 Haziran 1969 günü bir grup polis barı basar. İçeridekileri tartaklamaya ve gözaltına almaya başlar. Kurtulabilenler bu kez başka zamandakinin aksine kaçıp gitmezler. Mekanın çevresinde birikirler. Çevreden de onlara katılmalar olur, kalabalık büyür. Yılların birikmişliği bir öfke patlamasına dönüşmüştür. Polisleri rehin alırlar. Eylem sonraki günlere sarkar. Çeşitli Batı başkentlerinde milyon kişilik katılımlarla gerçekleşen Gay Pride'ın kökeni işte bu isyana dayanır. Onur yürüyüşü adı ile Türkiye'de de tartışma konusu olan eylemin aslı da Stonewall ayaklanmasına dayanır. Stonewall'dan bir yıl sonra aynı yerde yapılan anma yürüyüşü geleneksel bir eyleme dönüşmüştür. Zamanla cinsel yönelimlere bağlı olarak kullanılan sembol harfler de artar.
Kısaltma LGBTQIA+ olur. L, kadın eşcinsel anlamında lezbiyeni, G, erkek eşcinsel gay'i temsil eder. Daha çok tıp kökenli bu terimler yerine artık her iki grupta kendisini gay olarak adlandırır. B, biseksüeli temsil eder. Duygusal ve cinsel açıdan her iki cinsiyete de ilgi duyan kadın veya erkek anlamına gelir. T, transgender'ı simgeler. İster ameliyatla kadın olsun, ister görünümünü kadın olarak değiştirsin, iki grubu da temsil eder. Bizde bu grubun ameliyat geçirmiş haline transseksüel, sadece görünümü kadın olanlara travesti deniyor. Q harfi İngilizce'deki queer'den geliyor. Henüz cinsiyet konusunda kendini sorgulayan anlamında. Bir nevi üçüncü cins. I yine İngilizce intersex'in kısaltılmışı, doğuştan cinsel organlarında bir farklılık olanlar için kullanılıyor. A, aseksüel isim geliyor. Hiçbir haliyle cinsellikten hoşlanmıyorlar. Bütün bu kısaltmaların sonunda bir de artı işareti var. O da bahsettiğimiz grupların dostları anlamında. Yani ben. Bunların ne kadarı insan doğası içinde, ne kadar özenti var tartışmaya açık. Hollywood etkili Batı gençliğinde marjinal ve cool görünmeyi sağlayan bir özenti de yaratmaktadır muhtemelen. Ama çeşitli ülkelerde yapılan araştırmalar ortalama %5-6 oranında kişinin kendini gay olarak tanımladığı sonucunu veriyor. Bir de gizleyenleri ilave etseniz %10'u bulacak. Yüzyıllardır süren bütün telkin ve baskılara rağmen bu rakamlar bir gerçeklikle karşı karşıya olunduğunu gösterir. Dünyada bildiğin pek çok sanatçı kendilerini açıkça gay olarak tanımlıyorlar. Evliliğin serbest olduğu ülkelerde evleniyorlar da. Aralarında Elton John, Kevin Spacey, Ricky Martin gibi sanatçılar var. Apple'ın yöneticisi Tim Cook gibi iş insanları, Martina Navratilova gibi dünyaca ünlü sporcular, Ellen DeGeneres gibi televizyoncular, Sırbistan Başbakanı olan Ana Brnabić gibi politikacılar var. Batı ülkelerinin hemen hepsi artık eşcinsel evliliklerini de yasal kabul ediyor. Evlat edinme hakkı da veriyor. Son yıllarda acaba kilisede yumuşuyor mu diye tartışmalar başladı. Papa Francesco'nun "Ben kimim ki? Tanrı seni böyle yaratmış ve böyle seviyor" şeklindeki sözleri dolaştı etrafta. Öte yandan çok sert yasaları olan ülkeleri de unutmayalım. Yemen, Irak, Nijerya, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkeler eşcinselliği ölümle cezalandırabiliyor. İran'ın durumu ilginç. Eşcinsellik ölümle cezalandırılabiliyor ama cinsiyet değiştirme ameliyatları serbest. Ayrıca devlet de ameliyata ve sonraki tedavilere destek veriyor. Türkiye'de durum biraz karışık. Bir kere bizi eğlendirdikleri müddetçe gay gibi olanları pek seviyoruz. Zeki Müren bizim paşamız oldu. Öyle güzel sanat icra etti ki cinsel yönelimi hiç konuşulmadı bile. Aslında olması gereken oldu. Biz bir kişiyi sanatıyla sevdik. Cinselliğini kiminle yaşamak istemesiyle değil. 61 yılında uhrevi diyebileceğim bir aşk yaşadım. 8 sene sürdü. Menfaate dayanmayan en temiz hislerle dolu günler ve yıllar. Ve ondan sonra hala yaşıyorum galiba. Bunu kapayalım. Bülent Ersoy diva, Kerimcan'la da eğleniliyordu sonuçta. Onu buraya getiren yine halk. Kuşum Aydın'ın programlarını da kaçıran olmazdı. Ama Engev'in sosyal uyum araştırmasına göre %77 çocuğunun gaylerle arkadaş olmasını istemiyor. Zaten şöyle bir durum var. Bizdeki ünlüler "ben gayim" diyemiyor. Öyle LGBT yürüyüşlerine katıldıkları, hak hukuk istedikleri filan da yok. Ama halka gay gibi gözüküyorlar. Ekmeğini yiyorlar desek ağır mı kaçar? Bülent Ersoy bir istisna, kendi alanının ihtilalcisi. Çıktı, "ben kadın olacağım" dedi. Bütün Türkiye'nin gözü önünde ameliyatla kadın oldu. Bunu da herkese kabul ettirdi. Diva oldu. Bir çeşit hanım ağa oldu. Arkasından Selin Ciğerci, Rüzgar Erkoçlar var. Galiba ünlü erkek gay tarafında bu kadar yürek yok. Erkek tarafından sadece 2 modacı kendi kimliklerini ifade etti. Barbaros Şansal ve Cemil İpekçi. Ve şairlerden de bu yakınlarda ölen, yaşarken Avrupa'nın en iyi 10 şairinden biri seçilmiş Küçük İskender. Ondan birkaç dizeyle bitsin bu video. Bizi sevmiyorlar hayta sevgilim. Bizi sevmiyorlar. İstemiyorlar bu gezegende. Ne erk, ne demokrasi, ne muhalefet, ne de aşırı uçtakiler. Sana dokunmak suya dokunmaktı. Seni öpmek adam vurmaktı. Seni özlemek çocuk kaçırmaktı. Seni sevmek cam yakmak. Yani diyor ki şair, ben seni sevdim. Bunda bir kasıt yok. Geldik videonun zort dediği yere. Şimdi siz bekleyeceksiniz ki bam bam yorumlar gelsin. En sevdiğim bölüm niye gelmiyor? Bir düşünelim bakalım. Çünkü artık bam bam yorumlar tek bir video halinde olacak. Yani o haftada yayınlanan bütün videolardan seçtiğimiz yorumlar buraya bana Orçun tarafından getirilecek. Yine ben pat 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 hepsini bam 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 yorumlayacağım. Ve
sadece bam bam yorum bölümü olacak. Neden diye sormayın. Çünkü istiyorum ki daha fazla boş yapayım, daha fazla yorum yapayım. Sığmıyor çünkü videonun sonu, o yüzden. Bu arada abone olmayı da unutmayın. Bunu demeyeceğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Ya videonun sonundaki bam bam yorumu kaldırmış olabiliriz. Ama abone ol demeyi asla vazgeçmeyeceğim. 1 milyon oluncaya kadar da abone ol diyeceğim Orçun. Diyeyim değil mi? Diyeceğim. Evet. Yazın yani yorumları. Bam bam yorum olmayacak diye bir şey yok. Sadece ayrı bir video olarak yapacağız.